Rusya'nın en başarılı diplomatlarından biri. Ana dili gibi Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi ikinci vatanı gibi görüyor. Bu isim Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkilerinde nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Putin'in sağ kolum dediği bu isim onun en güvendiği isimlerden biri. Kişisel serveti ise Putin'in 4 katı. Karşınızda Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov'un profili. Tam adıyla Dmitri Sergeyevich Peskov, 17 Ekim 1967'de Moskova'da dünyaya geldi. Babası Sergey Peskov diplomattı. Pakistan Büyükelçiliği görevindeydi. Görevi dolayısıyla hayatının büyük bir bölümünü Arap ülkelerinde geçirdi. Peskov ise çocukluk döneminde babaannesiyle yaşadı. Babası oğlunun da kendisi gibi diplomat olmasını istiyordu. Eğitimiyle de yakından ilgileniyordu. Babasının teşvikiyle Moskova Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsü'nde eğitim almaya başladı. Babası Peskov'un ileride faydasını göreceğini düşünerek Arapça öğrenmesini çok istiyordu. Ama Peskov yeterli puan alamadı. Üniversite sınavında Türkçe'ye yönlendirildi. Peskov, Moskova Üniversitesi'nde Türkoloji okumaya başladı. Peskov bir röportajında o dönemi anlatırken 6 ay sonra Türk dilini, kültürünü ve ülkeyi sevmeye başladım. Okulumuzda Türk Dili Anabilim dalı çok güçlüydü. Öğrenci olarak mutluydum demişti. Türkçesini çok ilerleterek kısa sürede ana dili gibi Türkçe konuşmaya başladı. Birbirine çok yakın olan ve partnerlik ilişkileri olan iki ülkemiz Rusya ile Türkiye'nin aynı zamanda bilgi alanında birleşme yolunu seçmiş oldukları gayet memnuniyet verici bir şey. Hakikaten bizim yaşadığımız çağda enformasyon alanındaki işbirliği başka alanlardaki süreçleri kolaylaştıran bir olaydır. Türkçenin yanında İngilizce ve Almanca da biliyordu. Moskova Üniversitesi Türkoloji bölümünden 1989'da başarılı bir şekilde mezun oldu. Türkçe bildiği için Milliyet Gazetesi'nin Moskova bürosunda çalışmayı düşünüyordu. Ama bu isteği gerçekleşmedi. $100 karşılığında Türkçe tercüme yaparak ilk parasını kazandı. Gençlik yılları ekonomik sıkıntılarla geçti. O dönemde yeteri kadar parası olmadığı için geceleri korsan taksicilik yapmaya başladı. Peskov'un eğitim hayatı gibi kariyeri de çok parlaktı. Sıkıntılarla geçen yılların ardından Sovyetler Birliği'nde Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Ama Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi uzun sürmedi. 1990'da hayatının dönüm noktalarından birini yaşadı. O tarihte Türkiye'ye yerleşerek Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışmaya başladı. Bu göreve getirilmesinin nedenlerinden biri iyi bir diplomat olmasının yanı sıra ana dili gibi Türkçe bilmesi, Türk toplumuna, kültürüne ve siyasetine hakim olmasıydı. Ankara'daki görevini 1994'e kadar devam ettirdi. Eski Büyükelçi Albert Çarnışev'le Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdi. 1994'te Rusya'ya dönüş yaptı. Rusya'ya dönmesinin sebebi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki göreviydi. 2 yıl sonra yolu tekrar Ankara'ya düştü. Bu defa Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 1. sekreter olarak görevlendirildi. Peskov'un görevini profesyonel şekilde yapması Kremlin Genel Sekreterliği'nin de dikkatini çekti. Zirvenin ardından Kremlin Sarayı'ndaki basın bürosunda çalışması için teklif yapıldı. Peskov'un Türkçe bilmesi kariyerinde her zaman çok önemli rol oynadı. 2000'li yıllara gelindiğinde Peskov'un yıldızı iyice parlamaya başladı. Bir diplomat olarak başarıyla ilerlettiği kariyeri devlet yetkilileri tarafından da göze çarpıyordu. Türkçe bilen Peskov'u artık daha büyük bir şans ve önemli görevler bekliyordu. Çünkü 2000 yılında iktidara gelen Putin, Türkiye ile ilişkilerin artırılması için düğmeye basmıştı. 2000'li yılların başlarında Türkiye ile görüşmeler yapılırken Peskov'a tercüman olarak yine büyük iş düştü. Türkiye ile yapılan görüşmelerin içeriğinin sıcaklık bakımından diğer ülke liderleriyle yapılan görüşmelerden farklı olduğunu söylüyordu. Peskov iyi derecedeki Türkçesiyle bu görüşmelere önemli katkı sağlıyordu. Türkoloji öğretmeni Profesör Doktor Mihail Meyer, öğrencisi Peskov'u anlatırken Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde Peskov'un büyük bir rolü var. Peskov, Erdoğan ve Putin arasındaki konuşmaları iyi çevirdi. Böylece iki lider arasında karşılıklı güzel bir anlayış ortamı doğmasına katkıda bulundu diyordu. İlerleyen yıllarda Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısının basın sözcüsü oldu. 22 Mayıs 2012'de ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Rusya Federasyonu Devlet Başkanı basın sözcüsü konumuna getirildi. Peskov bu görevini hala devam ettiriyor. Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınlığı da göze çarpıyor. Putin yaklaşık 10 yıldır Peskov'u neredeyse hiç yanından ayırmıyor. Bunun sebebi
sebebi ise Putin'in sağ kolum dediği Peskov'un en güvendiği danışmanları arasında yer alması. Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresinde bulundurduğu kişilerde aradığı en önemli özelliklerden biri sadakat ve güven bağı. Putin'in Peskov'a duyduğu güven, Peskov'a başka mevkilerinde kapısını araladı. Peskov aynı zamanda Kremlin İdari Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunuyor. Açıklamalarıyla da hem Rusya hem de uluslararası medyada sık sık manşetlere çıkıyor. Peskov'a Kremlin'in kapılarını Türkçe bilmesinin açtığını söylersek abartmış olmayız. Peskov'un Türkçe bilmesi kariyerini şekillendiren en büyük etkendi. 2014'te Moskova'daki Rus-Türk İş Adamları Birliği'nin düzenlediği zirve sohbetlerine konu olan Peskov, Türkoloji bölümündeki hocaları sayesinde Türkiye'yi sevdiğini ve iyi bir Türkolog olarak yetiştiğini, hayatının önemli kısmının geçtiği Türkiye'nin her zaman hatıralarında ve kalbinde olduğunu söylemişti. Dimitri Peskov'un kariyeri yolunda gitse de özel hayatı çalkantılıydı. Peskov 3 evlilik yaptı. İlk evliliğini 1988'de Anastasia Budyona'yla gerçekleştirdi. Çift okulda tanışmıştı. Evlendikten sonra Nikolay adında bir çocukları oldu. Ama ikilinin evliliği 1994'te sona erdi. O dönemde Peskov Türkiye'de çalışıyordu. Boşanma kararı alarak Rusya'ya döndü. 1994'te ise ikinci evliliğini yaptı. Yekaterina ve Dimitri çifti Türkiye'de tanıştı. Bu evlilikten de Lisa, Mika ve Denis adında 3 çocuğu oldu. Toplamda 4 çocuğu olan Peskov'un bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı. 2012 yılında boşanan çiftin ayrılma nedeni uzun süre konuşuldu. Çünkü boşanma sebebi olarak olimpiyat madalyalı buz pateni sporcusu Tatyana Nauka gösteriliyordu. Uzun bir süre Peskov'un Tatyana'ya büyük bir ilgi duyduğu konuşuldu. Kısa süre sonra bu söylentiler doğru çıktı. Peskov 1 Ağustos 2015'te buz dansçısı ve olimpiyat oyuncusu Tatyana Nauka ile evlenerek 3. kez dünya evine girdi. Kremlin basın sözcüsü Dimitri Peskov, özel hayatıyla olduğu kadar kızıyla da sık sık gündeme geliyor. Peskov'un 25 yaşındaki kızı Elizaveta, kısa adıyla Lisa Peskova, babası kadar olmasa da iyi derecede Türkçe konuşuyor. Bu nedenle de özellikle Türk basınının ilgisini çekiyor. Kendisini Türkiye aşığı olarak tanımlayan Lisa, nüfus cüzdanımda doğum yerim Ankara yazıyor. Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Moskova'daki evimiz küçük Türkiye gibi. Aileme Türk ailesi desem abartmış olmam diyordu. Bir açıklamasında da Türkiye'de doğduğum için bu topraklar benim annem, Rusya'da babam. Benim yaşadığım dünyada bu ikisi bir aile ve her ailede karı koca arasında yaşanan kavgalar, kırgınlıklar Türkiye ile Rusya arasında da yaşandı. Bu kavga iki ülkenin birbirlerine daha sıkı sarılmalarına neden olacak demişti. Peskov'un kızı Lisa, Centrum Moskov adında bir şirketin hisselerinin %30'una sahip. Şirket fuar ve sergi alanlarının tasarımını yapıyor. Şirketin müşterileri arasındaysa Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rusya Tarım Bakanlığı ve Rusya Balıkçılar Federasyonu gibi birçok kamu kurumu var. Bu durum Peskov'un yetkilerini bu şekilde kullanması sebebiyle eleştirilmişti. Lisa'nın ortağı olduğu şirket bir yıl içinde gelirini onlarca kat artırdı. 2022'de bir önceki yıla göre 70 kat fazla gelir elde etti. 2021'de 24.614 dolar gelir elde eden şirketin 2022'de gelirini 1.770.000 dolara yükseltmesi dikkat çekti. 2016'da Peskov'un 36.7 milyon ruble kayıtlı serveti olduğu ortaya çıktı. Gizli bir servet olduğunu hesaba katmazsak Putin'in o yıl kayıtlı serveti yaklaşık 9 milyon rubleydi. Bu da Kremlin basın sözcüsünün servetinin Putin'in servetinin 4 katından daha fazla olduğu anlamına geliyor. Peskov gelirinin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaparak bu miktarın kendisine babasından kalan miras olduğunu söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı da bir açıklama yaparak Peskov ailesinin lüks yaşam tarzıyla Peskov'un maaşının örtüşmediğine dikkat çekmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de Peskov hakkında Putin'e hizmet etmek Peskov için kazançlı oldu ve tüm kariyeri boyunca memur olmasına rağmen o ve ailesi artık multimilyoner. Peskov'un ailesinin üyeleri 10 milyon dolardan fazla değere sahip bir emlak imparatorluğuna, bir dizi lüks araca sahip ve düzenli olarak özel uçak ve yatlarla seyahat ediyor ifadesi yer alıyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı sitesindeki aynı metinde Peskov için Kremlin'in propaganda yüzü deniyor. 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da özel bir askeri operasyon ilan etmesiyle Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Savaş başlamadan önce Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme niyeti olduğunu defalarca yalanlamıştı. Hatta Rusya'nın Avrupa'da savaş başlatmayı düşünen son ülke olduğunu söylemişti. Ama tüm bu açıklamalara rağmen savaşın başlamış olması Peskov'un güvenirliğine zarar verdi. Kızı Lisa da Ukrayna Savaşı başladığı saatlerde
Instagram hesabından savaşa hayır paylaşımı yaptı. Ama kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı. Savaşın başlamasının ardından Dmitri Peskov ve kızı Lisa, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine eklendi. Dmitri Peskov'un oğlu Nikolay Peskov ise kız kardeşinin aksine Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında bir tutum sergiledi. Hatta Wagner'e katılarak yaklaşık 6 ay boyunca Ukrayna'da savaştı. Bir gazeteye açıklama yapan 33 yaşındaki Nikolay Peskov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım ve diğerleri oraya giderken ben bir kenarda oturup seyredemezdim," dedi. Wagner'e katılmak kendi kararıydı. Diğer paralı askerlerin Nikolay'ın Kremlin bağlantılarını bilmemesi için sahte bir kimlik kullandı. Ukrayna'da kendisine hangi adla hitap edildiğini ise söylemedi. Kullandığı adı açıklamamasının sebebi ise bu adı gelecekte de kullanma ihtimaliydi. Türkçe öğrenmesiyle birlikte kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Dmitri Peskov'un Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkilere etkisini göz ardı etmek oldukça zor. Putin'in yıkılmayan kalesi ve sağ kolu olan Peskov, yıllarca onun en güvendiği isimlerden biri olarak kaldı ve görünen o ki bu şekilde uzun yıllar kalmaya devam edecek. O Rusya'nın en başarılı diplomatlarından biri. Ana dili gibi Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi ikinci vatanı gibi görüyor. Bu isim Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkilerinde nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.